Peki gelelim memelerin efendisi, en önemli konuya. Evet. En önemli konulardan biri, daha doğrusu sadece en Evet. önemli konu değil bence. Hocam ben şimdi bazı sizin şeylerden, fotoğraflardan falan görüyorum, bazı paylaşımlarınızdan. Böyle bir şeyi var, matematiği var değil mi bu hikayenin? Evet. Bir ölçmesi, biçmesi falan var. Şimdi bir kere ne oluyor? Yani hani ne tür memelere nasıl ameliyatlar yapılıyor? Bir anlatır mısın onu bize? Tabii ki anlatırım. Şimdi meme dediğiniz şey kadında iki şey. Birincisi annelik fonksiyonu. Bu unique denilen eşi benzeri olmayan anne sütünü üreten yegane organ. İkincisi de symbol of femininity diyorlar. Feminite yani kadınlık merkezlerinden biri. Bunun büyüğü de dert, küçüğü de dert, sarkmışı da dert, asimetrik olanı da dert, hepsi dert. Kişi 18 yaşını doldurduktan sonra bütün bu ameliyatları aslında bakarsanız olabiliyor. Hepsine olabiliyor. Çünkü kimin hangi pozisyonda karşınıza geleceğinizi aslında bilemiyorsunuz. Benim en erken yaşta yaptığım, öncelikle onu söyleyeyim, meme küçültme ameliyatı 15 yaşındaydı. Hastane rapor kararıyla, heyet kurulu raporuyla aldık. 15 yaşındaki gencecik bir kız çocuğundan çıkardığım meme dokusu koskocaman 2 tane kadından toplam çıkaracağım meme dokusundan fazlaydı. O hale bile gelebiliyor. 9 yaşında adet görmeye başlamış küçücük bir kız 15 yaşına geldiğinde kocaman göğüsleri olabiliyor. Bu arada biz göğüs demiyoruz, aslında meme diyoruz direkt. Göğüs dediğimizde tıpçılar akciğer hastalıklarını anlarlar. Bunun adı meme. Doğuştan bozuklukları olabiliyor. Gelişim bozuklukları olabiliyor. Bunlar çift taraflı da olabiliyor, tek taraflı da olabiliyor. Farklı farklı olabiliyor. Biri büyüyüp sarkabiliyor, öteki küçük kalabiliyor. Bunların hepsinin ortak ihtimalle kombinasyonları var. Ve karşınızda bir vücut var. Bu vücudun bir ölçüsü var. Boyu var, posu var, göğüs kafesi var. Bunun bir çevresi var. Memelerin göğüs üzerinde yapıştığı noktalar var. Biz bunlara footprint, ayak izi diyoruz. Bunlara göre kafanızda bir 3 boyutlu bir bina inşa etmeye çalışıyorsunuz. Mimarlar 3D yapıyorlar ya, binaların şekillerini değiştirmeye çalışıyorlar. Aslına bakarsanız ameliyatı ayakta duran bir kadında ameliyattan önce gözünüzle ameliyatı yapıyorsunuz. Buraya ne yapacağım? Ona göre planlamanızı yapıyorsunuz ve işin güzel tarafı, aslına bakarsanız her şey ölçü ve matematikle ölçülüyor. Tamamen bir aslında geometri sanatı bana göre. Değil mi? Evet. Gerçekten bir geometri sanatı. Çok değişik varyasyonda, değişik ihtimallerde farklılıklarla karşınıza gelebiliyor. Bir bulmaca çözmek gibi, her seferinde yeni bir bulmaca çözmek gibi ve her iki tarafı da farklı olabiliyor. Yani ameliyatın bir tarafını farklı bir insana, bir tarafını farklı bir insana yapmış gibi olabiliyorsunuz. Hemen hemen tamamı meme ameliyatlarının genel anestezi altında yapılıyor. Hastayla oturup konuşuyoruz, derdini dinliyoruz, ne yapabileceğimizi söylüyoruz, kafamızda planlamamızı yapıyoruz. 3 temel grup var bu ameliyatların arasında. Memeyi büyütme, memeyi dikleştirme, memeyi küçültme. Hemen baştan söyleyeyim, dikleştirme ile küçültme aslında birebir aynı ameliyat. Tek fark ne? Bir memeyi dikleştirirken, meme ucunu yukarı doğru alırken, memeyi daha dik hale getirirken içinden bir parça doku çıkarmak zorundasınız. Bu çıkardığınız dokuyu tartıya koyduğunuzda 300 gramın altında geliyorsa ameliyatın ismi meme dikleştirme oluyor. 300 gramın üstüne geliyorsa ameliyatın ismi meme küçültme oluyor. Tek fark bu. Peki o, yani sadece deriden mi bahsediyoruz, içerideki dokudan Meme mı dokusundan bahsediyoruz? da bahsediyoruz. Ha, okay. Çünkü şu memeyi karşımıza aldığımızda dışta bir kılıf var, deri. Evet. Onun içinde bir poşet gibi düşün. Yağlarla beraber süt bezlerinin böyle yumak haline geldiği bir doku kısmı var. Onun arkasında göğüs kasımız var. Hani erkekler, body yapan erkekler şöyle çıkarıyor göğüs kasını. Kasımız var. Şimdi diyelim ki çok zayıf bir bayan, küçücük memeleri var. Yine böyle ölçüm kriterlerine göre hastayı karşımıza aldık ve göğüs silikonu ameliyatı, meme silikonu ameliyatı yapacağız. Meme büyütme ameliyatı yapacağız. Şimdi burada bir istersen bir duralım, bir şey söylemem lazım. Çok ciddi bir uyarı var burada, bu cümlemin içinde. Şimdi 3 tip meme büyütme var dünyada. Birincisi silikon implantlarla meme büyütme. Aha da işte elimdeki bu silikon implantlardan biri. Meme implant dediğimiz şey damla şeklinde olanı. Bu da yuvarlak şeklinde olanı. Ne farkı var yuvarlak? Birazdan anlatacağım ama asıl söylemem gereken başka bir şey var. İkinci yöntem memeye dolguyla memeyi büyütmek. Ne demek bu? Ya hazır dolgu alıyorsun, memenin içine enjekte ediyorsun ya da vücudundan liposuction'la yağ alıyorsun, aynı yüzüne enjekte eder gibi memesinin içine enjekte ediyorsun. Ben şahsen birinci öncelikle
hazır dolgularını asla kullanmıyorum. Asla da tavsiye Sevmiyorsun etmiyorum. sen onları, Sevmekle ilgisi yok. Hazır dolgular meme ile ilgili çok ciddi problemlere neden olduğu için. Bunu ciddi uyarıyoruz. Hatta birçok ülkede bu dolgu, özellikle bir marka var, yasaklandı. Ruhsatı iptal edildi. Söyleyin adını da kullanmasın. Yok. Hastalara bunu söylemek doğru değil ama bunu bilsinler. Memenize hazır dolgu yaptırmayın. Evet. Bir plastik cerrah tavsiyesi bu. İkincisi memeye yağ dolgusu. Memeye yağ dolgusu bazı cerrah arkadaşlar yapıyorlar. Evet. Tek başına memeye yağ dolgusu da yapabiliyorlar. Silikon implantla beraber de yapabiliyorlar. Ben nadiren memeye yağ dolgusu yapıyorum. Onu da meme ile memenin derisi arasındaki plana yapıyorum. Özel durumlarda yapıyorum. Birazdan onu anlatırım. Meme büyütmenin drug of choice dediğimiz asıl işi meme implantı. Evet. İki tip meme implantı var. Yuvarlak olan ve damla olan. Fark ne? Çok basit. Tuttuğunda elinde su damlası şeklinde. Altı geniş, üstü dar. Evet. Böyle tuttuğunda altı da üstü de aynı genişlikte. Buna round implant, yuvarlak, buna damla şeklinde anatomik implant diyoruz. Bu daha çok meme anatomisine daha benzediği için. O da kadının ihtiyacına göre büyük ihtimalle Aynen değişiyor. öyle. Çoğu hasta bize Damla. bunu istiyorum diye geliyor. %90 hastaya da bu takılıyor. Neden? Çünkü göğüs ölçülerini aldığınızda hastanın buna ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle göğsün üst kısmını, memenin üst kısmını doldurabilmek için yuvarlak silikon çok daha tercih edilen bir şey. Bunların çeşitli markaları var. Bunların arasında bazı onaylı markalar var. Başka ülkelerde üretilenler var. Benim de kullandığım, kendime göre iyi olduğunu düşündüğüm bir marka var. Bunun içinde ilk başlarda yıllar önce, tırnak içinde söylüyorum, silikonları patladı diye haberlere konu olan durumlar vardı. O silikonların içindeki, bunun dışı kabuk silikon, içi de jel silikon. Evet. O silikonlar ise birçoğu dışı kabuk silikondu, içinde ise jel yoktu. Bir hortum vasıtasıyla serum fizyolojikle içinin şişirildiği sarin field dediğimiz serumla şişirilen silikonlardı. Sonra bu hortumu çıkarıyorduk biz. O içeride kalıyordu. Ama yıllar içinde oradan kaçak olabiliyordu. Su çıktığı için sönüyordu ve bu patlamış olarak kabul ediliyordu. Ha, bu demek değildir ki bu patlamaz. Bu da patlayabilir ama patlarsa da içindeki jel dışarı akmıyor. O yüzden biz bu jele kohezif jel veya memory jel diyoruz. Yani hafızalı jel. Yani ben bunun üstüne bir delik açsam bıçakla, şöyle sıksam jel dışarı çıkıyor. Bırakınca tekrar pozisyonunu alıyor. Kolay akmıyor. O yüzden günümüzdeki silikonlar çok daha form stable, şeklini koruyabiliyorlar. Bu zaten nasıl patlasın ya? Olabilir. İnsanlık hali, hemen örnek vereyim. Bıçaklanma, ateşli silah yaralanması, delici kesici cisim saplanması, göğüse, nafiz. Evet. Bununla ilgili daha geçen haberlerde çıktı. Trafik kazası geçiriyor. Bir bayan airbag patlıyor. Kaburgaları kırılıyor. Silikon var. Silikonun olduğu yerdeki kaburgalar sağlam kalıyor. Diğerleri kırılıyor. Tabii. Bununla ilgili tanınamayan cesetlerin üzerinden çıkan silikonların altlarındaki lot numaralarından cesetlere ulaşılan Amerika'da gerçek vakalar vardır. Bunlar tip 3 tıbbi cihazdır. Ömür boyu vücut içinde kalması planlanmış şeylerdir. Amerika'da vakti zamanında bir kadın cesedi buluyorlar. Kimsenin tanınmayacak halde. Otopsisinde içinde silikon çıkıyor. Silikondan altındaki lot numarasına ulaşıyorlar. Üretici firmadan doktora ulaşıyorlar. Doktordan hastaya ulaşıyorlar. Bayağı. Ama yani ömür boyu vücut içinde kalması gereken şeyler bunlar. Bunlarla gömülüyoruz yani. Evet. Evet, doğru. Bunlarla bütün vücut eriyor, bunlar duruyor, evet, değil mi? Kaburgaların üstünde kalıyor. Mumyaların üstündeki şeyler gibi. Düşünsene 2000 sene sonra falan bunlar ne falan diye buluyorlar bizim kemikleri. Evet, bu ihtimal var. Şimdi sadece silikon takmaksa amaç, ameliyat genel anestezi altında yapılan 30 ila 40 dakikalık bir ameliyat. Nereye takılıyor silikon? Memenin arkasına veya memenin arkasındaki göğüs kasının arkasına. Burada da belli kriterler var. Kasın arkasına mı koyalım, önüne mi koyalım diye. Bunu oturup hastayla konuşup anlatıyoruz. Meme dokusunun kalınlığıyla ilgili bir durum bu. Eğer çok ince bir meme dokusuysa ben kas altını tercih ediyorum. Yeterli kalınlıktaysa kas önüne konulabilir. Burada hastanın tercihi de önemli. Ama kas arkası daha çok sadece silikon koyacağım vakalarda, dikleştirme yapmayacaksam eğer, benim kas arkası daha çok tercih ettiğim bir plandır. Daha mı doğal duruyor? Niye? İleriki dönemlerde daha doğal oluyor. Çünkü kas önüne koyduğunda silikonu, hasta çok zayıflarsa, menopoza yaklaştığında, derisi inceldiğinde, özellikle öne doğru eğildiğinde rippling dediğimiz
memenin üzerinde oluklanmalar oluşabiliyor. Ben görüyorum onu bazılarında. Bir de böyle gözüküyor yani. Hani Evet. o böyle tabak gibi duruyor orada. Dekolte bölgesine kadar uzanabiliyor. Bunu engellemek için yağ enjeksiyonu işte o zaman yapılabilir ama kas altına koymak böyle durumlarda daha kurtarıcı oluyor. Kasın da kas arkasına göre avantajı var. Kas arkasına protezi koyduğunuzda kasın hareketlenmesine bağlı protezi sağa sola ittirebiliyor. Kas önünde bu daha zordur. O yüzden hastanın durumuna göre karar vermek lazım. Mesela profesyonel spor yapan bir tenis oyuncusunu kas arkasına koyarsanız illaki forehand vuruşlarında birazcık Kayacak. kas gücü kaybı yaşayabilir. Kas gücü kaybı. Ya bunları düşünmek lazım. Hastalara göre karar Bunların vermek ölçüsü lazım. standart mı yoksa Değil. 1 numara, 2 numara, 3 numara falan mı? Bunlar genelde benim elimdekiler 150 cc'den başlıyor 800 cc'ye kadar gidiyor. Şimdi hemen açma gözünü. Hemen cevabı soracağım. 800 cc. Hocam benimki 500'lük olsun 600'lük olsun diyen Parasını var. verdim Aynen, 800'lük öyle bir olsun. şey Böyle yok. meme. Çünkü bunların bir taban çapı var bir de yüksekliği var. Ha. Peki sen şimdi diyeceksin bir insan niye 800 cc Ha, silikon taktırır? içi boşaltıyorsa değil mi? Şimdi asıl o. Şimdi birçok kadın geliyor hocam 800 cc ne ya kim taktırıyor onu diyor. Sebebi şu. Şimdi kadın geliyor bize meme kanseri. Erken dönemde yakalanmış sağ memesinin içi boşaltılacak ama sol memesi büyük. Sol memeye uygun bir meme yapmamız lazım. Ona göre bir protez seçmemiz lazım. Normal bir kadında 300-350'ler arasında kullanıyorsan onlarda 650 ve üstü kullanmak zorunda kalıyorsun. Çünkü sol taraf oldukça dolgun bir memesi var. Mümkün olduğu en az hasarla da bu ameliyatı bitirmeye çalıştığın için bunlar yapılıyor. Ama öyle bir durumda bir memeyi de boşaltmak gerekmiyor mu hocam? Hayır, her durumda değil. Ha. Tabii ki bu benim uzmanlık alanım değil. Ona memenin onkolojik cerrahları karar veriyor ama tek taraflı subkutan mastektomi veya skin sparing mastektomi dediğimiz deri koruyucu meme cerrahisi yapılmasının kararını Türkiye'de genel cerrahi uzmanları karar verir. Ameliyatın birçok kısmında onlar o kısmı yapar. Biz rekonstrüksiyonunu yaparız. İşte memeyi diğerine nasıl benzetebiliriz? Neler yapmalıyız? Dikleştirme yapalım mı yoksa sadece protez mi koyalım yoksa karın dokusundan meme dokusu mu yapalım? Sırt kasını alıp bu tarafa mı çevirelim? Bizim işimiz tümörlü doku veya erken evre tümörlü dokunun vücuttan uzaklaştırıldıktan sonra ikinci basamakta plastik cerrahların görevidir. Biz konumuza dönelim. İmplantı koyacağız. Kas arkası mı, kas önü mü? Ona hastayla beraber oturduk karar verdik. Sonra göğüs kafesinin çapına göre implantın size'ını belirliyoruz. Diyoruz ki hanımefendi size 275 cc işte elimde yuvarlak silikon olur. Evet, bu 270. Hastanın sorduğu Bu 300. soru ne? Nereden konacak bu? İki yer var giriş yeri olarak. Ya meme başı areola dediğimiz o kahverengi yuvarlağın etrafından ya da memenin altından keserek koyuyoruz. Bu da damla gibi duruyor ama Evet. böyle tutunca. O da damla gibi duruyor bir süre sonra. Hatta onu ben şöyle gösteriyorum. Verirsen bak göstereyim. Kas altı koyduğumuzda, göğüs kasının altına koyduğumuzda kas şöyle hafif çapraz durur. Böyle Şöyle alttan durduğu mı? için zaten kas üst kısmına bastığı için zaten bir müddet sonra hafif bir damla şekli oluşuyor bunda da. Kasın basma etkisinden dolayı. İnsan da elinden bırakamıyor yani. Evet, stres topu gibi değil mi? Evet. Sonra kesi yerimizi belirledik. Memenin altından keseceğiz diyelim ki. Kesiyoruz. Yarım saatlik bir ameliyat, 40 dakikalık bir ameliyat. Meme dokusu veya meme dokusunun arkasından kas dokusu. Alta yuvarlak bir cep oluşturuyoruz. Bir kanama kontrol yapıyoruz. İyi kanar çünkü memede. Bir diren koyuyoruz. Bir gün sonra çekiyoruz direni de veya koymuyoruz. Kanama yoksa hiç. Uygun boyuttaki silikonun sizer dediğimiz deneme modelini önce içeri sokuyoruz. Diyelim ki ben sana 275 cc silikon diye hayal ettim kafamdan ölçüye göre. Ben ameliyathaneye 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 böyle getiriyorum. Bir de bunların her birinin deneme modeli steril sizer'ları var. Diyorum ki gönüllü hemşireme kaç koyacaktık gün içine? 275 hocam. Ver bakalım şuradan 225'i önce biliyorum. 225'i içeri sokuyorum. Açık bıraktım burası duruyor. Geçtim karşı memeye. Kesiyorum. Havaya kaldırıyorum. Cebi oluşturuyorum. Kanama kontrol yapıyorum. Kaç var burada diyorum? 225. Buraya da ver bakalım bir 250 diyorum. Neden? Aradaki fark 1 milim. O kadar küçük farklar var. Geçiyorum 250. Bunu çıkarıyorum. Buraya 250, buraya 275. Buraya 275, buraya 300. Tek tek deneme yapıyorum. Çünkü bazen 275 diye hesap ediyorum. Cep geniş kalıyor. 300 oturuyor içeri. Diyorum bunun hakkı 300'müş. Ama ameliyatın ortasında Gülçin'in aç gözlerine hangisi daha iyi oldu diye sana soramayacağıma göre bu ufak oynamaları ben hastalarımdan bana bırakmalarını istiyorum. Bazen de 300 diye hesap ediyorum. 300'de içeri bir sokuyorum. 300 böyle bükülüyor. Diyorum ki ya bu cep dar. Cebi genişletirsen memenin dışına taşacak bu silikon. 275'i ver bakalım diyorum. O da dar. 250'yi ver diyorum. Cuk diye içine oturuyor. Diyorum bunun hakkı 250'ymiş. Ama o bir sürü tamam denemeleri. Denemeleri. Sonra kararımı verdim. Çıkarıyorum denemeleri. İçeri böyle antibiyotik solüsyonlarla özel bizim yıkama şeylerimiz var. Yıkıyorum. Gerçek silikon kaça karar verdim? 300'e.
Açın diyorum. Ona eldiven giyiyoruz, eldivenin üstüne bir daha. Ona hiç kimse dokunmadan içeri sokuyoruz, üstünü dikiyoruz. Küçücük bir iz oluyor. Özel bir sütyen giydiriyoruz, sporcu sütyeni, altı balensiz. Hasta gözlerini bir açıyor, ameliyat bittikten sonra buralar ağzına gelecek gibi yüksek. Tabii ki öyle kalmıyor. Hep hastalar onu söylüyoruz. Aman diyoruz, böyle kalmayacak, merak etmeyin. Keşke kalsa. Bazıları öyle diyor, bazıları da hayır diyor. Haftalar içinde bu normal pozisyona inmeye başlıyor. Memenin şekil alması tam 6 ay sürüyor. 6 ay sonra bu kişi isterse hamile kalsın, serbest. Ha, kas altı arkası olduğu için. Önde evet. olsa fark etmez. Hamilelik serbest. 2. Bunlar meme kanseri yapmıyorlar. Bu artık dünyaca biliniyor. Daha önemli bir soru, dünyadaki her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bunu biliyoruz. Silikon taktırmış olmak meme kanseri tarama yöntemlerine engel olmuyor. Yaşları geldiğinde mamografi, meme ultrasonu, meme MR'ı, hatta ultrason eşliğinde ultrason guided ince iğne biyopsisi bile yaptırabiliyorlar. Tabii ki silikonu delmemek şartıyla. Tabii. Doktor o kartını gösteriyor. Bunlar da yapılabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar ömürlük olarak vücudumuzda kalıyorlar. Evet. Silikonu yaptırdıktan sonra 3 hafta boyunca dikişlerin pansumanı bizim için çok önemli. Eriyen, estetik 3,5-4 santimetre bir kesiden yapıyoruz bu işi ama o dikişin açılmaması çok önemli. Çünkü altta silikon var. Açılırsa silikon dünyayla temas eder. Bu sefer de o silikonu alıp çöpe atmak zorunda kalırız. Bir daha ameliyat. Bir meme silikonunu bir daha birisi silikonsuz olamayacağına göre ötekini de çıkarıyoruz. 6 ayda bir daha oraya silikon takamıyoruz. Ameliyat for vain. Çöpe gitti. O yüzden hani hiç böyle bir şeye girmeye gerek yok. Sigara içenlere özellikle söylüyorum, şu iyileşme döneminde ne olur sigaradan uzaklaşın. 3 hafta geçti, dikişler kaynamaya başladı, her şey yolunda. Batikonlamayı bırakıyoruz. İzgiderici önce Bepanthen, sonra izgiderici kremler. Bir ayın sonunda hafif sporları serbest bırakıyorum. Nedir bunlar? Hızlı tempo yürüme, yavaş tempo koşma. Bitti. 1,5 ayın sonunda yüzmeyi serbest bırakıyorum. Kas üstü ise 2 ay, kas altı ise 3 ay sonra da ağır sporları tedricen artırarak ben serbest bırakıyorum. Aletli pilatesler, ağırlık kaldırmalar. Gerçekten hastalarım arasında pilotlar da var, serbest paraşütle atlayanlar da var, scuba diving yapıp 50 metreye dalanlar da var. Bu silikonlara kolay kolay bir şey olmuyor. Ama şu yok ki, memenin yaşlanması engellenmiyor. Ya bir de o taraf var. Hatırladım. Şimdi, Seni bir tanıdığım vardı. Silikon burada duruyor. Gayet güzel, yıllarca duruyor ama üzerindeki meme aşağı doğru kaymaya devam ediyor. Herkes de öyle mi? Hayır. Ama kaydı mı? Kayıyor. Biz buna memenin sarkması diyoruz. Bu da çok matematiksel bir durum. Ölçüyü koyuyorsunuz, matematik size her şeyi söylüyor. Ne kadar sarktığını, meme başını ne kadar yukarı alacağınızı anlıyorsunuz. Bir kadın karşınıza memeleri sarkmış olarak geldiğinde ayakta muayenesinde memelerin arasında asimetri var mı? Ne kadar var? Ne kadar sarkmış? Bu neden sarkmış? Memenin ağır ve dens bir meme olmasından dolayı mı, yoksa içi boşalmış ondan mı? Onu anlayabiliyorsunuz. Ona göre bir yol haritası çiziyorsunuz. Birinci adımınız memeyi dikleştirmek olacak. İkinci adımınız bu memenin içini doldurmak veya boşaltmak olacak. Yani dedim ya, her dikleştirme aslında bir küçültmedir diye. Evet. Bazı dikleştirmede bir de üzerine büyütme yapıyorsunuz. Silikonsuz bir kadın geldi, memesinin içi bomboş, sarkmış aşağı. Memeyi dikleştirdim, memenin içinde hiçbir şey yok. Arkasına bir silikon koyacaksın. Veya meme o kadar ağır ve sarkmış ki memeyi dikleştirdin. Çıkardığın dokuyla memeyi hafifletmen lazım ki o kadar ağır meme bir daha aşağı sarkmasın diye. Bu sefer memeyi küçültmüş olacaksın. Dikleştirme eşittir küçültme. Bazı dikleştirmelerde silikonlu, bazı dikleştirmelerde tam tersine silikonsuz, hatta küçültmek üzere yapılıyor. Evet. Ama teknik hemen hemen aynı. Yine her cerrahın farklı tekniği var. Benim tekniğim genel anestezi altında yapılan vertikal dikleştirme dediğimiz dikey izle yapılan meme dikleştirme. Lollipop. Lollipop kesisi derler. Bazı durumlarda ona kısa bir yatay izle eklediğimiz oluyor kişinin deri fazlalığına göre. Ama temel felsefe şu: meme başının üstüne böyle kubbe gibi bir çizim yapıyoruz. Meme başını yukarı doğru alıyoruz. O areola dediğimiz kahverengiyi genelde genişlemiş oluyor. Onu daraltarak yukarı taşıyoruz. Memenin altından üçgen bir parça dilim çıkartıyoruz ve geri kalan memeyi kapattığımızda meme yukarı doğru dikleşmiş oluyor. Bak sana buradan ispatını yapıyorum. Şu bir meme olsun. Evet. Bu da memenin ucu olsun. Aşağı doğru sarkmış. Ben şimdi bunu şöyle yaptığımda bak ne oldu? Meme ucu nereye kalktı? Bıraktım aşağıda. Aslına bakarsan memenin konikliğini artırıyoruz. Meme dikleştirme bu. Peki iz nerede oluyor? Bunun etrafı bir de işte bu dikey iz. Lollipop izi de bu şekilde oluşuyor.
Aslında matematiği çok basit. Tamamen bir geometrik dizayn bu. Ama O- el gene hocam, yani hani senin için işte memelerin efendisi demelerinin sebebi bu. Hani çok güzel yapıyorsun o hesaplamaları. Teşekkür ederim. Evet, yani bu doğru hesaplandığında çok yüz güldürücü bir ameliyat aslına bakarsan. Hastanın beklentisi önemli, yaşı önemli, memenin ağırlığı önemli, hastanın boyu posu önemli. Bunlara göre bu memede ne kadar bakiye doku kalması lazım. Biz genelde B kupun sonunda C kupun başına bir meme dokusu kalmasına kabul edilebilir buluyoruz. Ama bazı hastalar diyor ki ben dolu C istiyorum. Bazı hastalar diyor ki ben D istiyorum. Tabii herkeste her şey olmuyor. Özellikle genç kızlarda meme büyütmelerde hasta A kupla geliyor bana. D kup istiyorum diyor. Öyle bir silikonu vücuda sokmak tek seansta mümkün değil. Hastaya bir boyutlu silikon sokuyoruz. 3-5 yıl sonra bir daha geliyor. Bir 2 katı kadar daha silikon. Bunlar doğru şeyler değil aslına evet. bakarsan. Psikolojik rahatsızlık yani. Gerçekten aslında, ya evet. vücut dismorfik algılamasına kadar gidebilecek problemler bunlar. Korusun. Ama genel dikleştirmelerde de, küçültmelerde de, büyütmelerde bir dolu B veya C'nin başında bir kup ölçüsü aslına bakarsanız vücut proporsiyonlarıyla gerçekten uyumlu hale geliyor. Aslında onu da ölçmek çok basit. Birçok kadın onu da yanlış biliyor. Onu da anlatıvereyim 2 dakika sana. Sütyen ölçüleri alınırken neye göre hesap ediliyor? Aslında 2 tane ölçü var. Bir göğüs altından çepeçevre ölçüyoruz. Bu 70, 75, 80, 85, 90 diye başlayan sütyenimizin ilk sayısal şeyi. Bu Fransız sistemi. Amerikan sisteminde 30, 32, 34, 36 diye gidiyor. Bunu aklında tut. Diyelim ki ölçtün 75 santim çıktı. Tamam diyorsun. Sen 75 bedensin kardeşim. Bir de göğüs ucundan çepeçevre ölçüyoruz. O da diyelim ki 81 santimetre çıktı. Aradaki fark 81 eksi 75 6 santim. Aklında tut bunu. Bu senin var olan memenin kup ölçüsüdür. Meme kup ölçüsüyle asıl değerlendirilir. Eğer ikisinin arasındaki fark 0 ile 6,5 santim arasında çıkarsa memeler A kuptur. Caminin kubbesi gibi. Evet. 6,5-13 santim arasında çıkarsa fark B kup. 13-19 arasında çıkarsa C, 19-24 arasında çıkarsa D, 24 üstünde çıkarsa fark double D veya E kup diye gider. Biz bu ameliyatlarda sadece kup ölçüsünü değiştiriyoruz. Yani 75'e 79 gelmiş bir kadın 4 santim 75A olan bir kadını 75'e 84 yaptığımızda 9 santim B kup oluyor. Yine 75 kalıyor. 75'i o zaten değişmiyor. Ya değişmiyor. şöyle bir soru soruyorlar. Hocam ben bu ameliyattan sonra 85 olacağım mı? Olmayacaksın Olmayacaksın, arkadaşım. evet. Sen 75'sin 75 kalacaksın. Kup ölçü Kup değişecek. büyüyecek veya küçülecek. Doğrusu da bir kup yukarı veya bir kup aşağı almaktır. Büyütmede ve küçültmede. Evet. Ama bazen öyle kuplar geliyor ki bu kup sizing sistemin dışına çıkıyor bu ölçüleri. Double E falan şöyle dev memeler. Bunlarda bu ölçüm kriterlerinin artık sınırlarını aşmış oluyorsun. Hasta da şunu söylüyor. O kadar muzdarip ki hocam küçültebildiğin kadar küçült, ben bıktım bundan diyor. Benim rekorum 7,5 kilogram. Toplamda memeyi dışarı çıkardığım doku ve hala C kup meme var. 7,5 kilogram dokuyu dışarı çıkardım. Yazık, ne eziyet yaşamışım. Tabii düşün yani 50 yaşında bana 20 yaşında memelerin büyüdüğünü düşünsek 30 yıldır 7,5 kiloluk bir ağırlık boynundan önüne doğru seni çekiyor. Gerçekten büyük eziyet. Zaten belki de 2 hasta grubum var benim. Hayatta en çok Allah razı olsun diyen. Birincisi memelerini küçülttüğüm kadınlar. İkincisi de ondan daha fazla migrene yaptığım botoks hastaları. Migrene yaptığımız botoks hastaları. Bir ara onu da anlatırım sana. Onu da soracağım. Tamam. Onlar da ağrının dinmesi onlar için çok büyük keyif. Mucize tabii canım. Meme dikleştirme ameliyatları da meme küçültme ameliyatları da memenin dikleşme veya küçültülmesine göre 2-2,5 saatte benim elimde bitiyor. İz lollipop şeklinde veya altına kısa bir yatay izde. Büyümesini istiyorsa ayrıca silikon, küçülmesini istiyorsa sadece çıkarttığımız doku. Silikonsuz yapılan dikleştirme veya küçültme ameliyatları çok ağrılı değil. Hasta bir gece hastanede yatıyor, ertesi gün evine gidiyor. 3. günden sonra günlük işlerini hani sokağa çıkıp bir markete gidebilecek gücü genelde kendinde bulabiliyorlar. Ama ne olur ne olmaz diye ben bir hafta işe gitmeyin diyorum. 3 hafta boyunca dikiş yerlerinin üzerine pansuman yapılıyor. İzler bazen can sıkıcı olabiliyor. İlk 3 haftadan sonra iz giderici kremlere başlıyoruz. 6 ila 9 ay izlerimiz kızarık ve kabarık oluyor. 6. ayın sonuna doğru kabarıklıklar sönmeye başlıyor. 12-18 aydan önce kızarıklığı kaybolmuyor bu izlerin. İzlerin tamamı sütyenin içinde kalıyor. Kişinin eşi veya partnerinden başka kimsenin görmesi mümkün değil. Üstsüz güneşlenmediği takdirde. Günümüzde üstsüz güneşlenenler de çok var. Bunların izlerin kaybolması orada mümkün değil. Özellikle bu insanlarda
ilk 2 yıl mutlaka güneş koruyucu sürmelerini, üstsüz güneşleniyorsa söylüyoruz. Çünkü izlerde kalıcı renk değişikliği olmasın diye. Ben bu ameliyatı yaptıktan 1 yıl sonra kişilerin hamile kalmasına müsaade ediyorum. Memenin toparlanması, şekil alması için bir süre vermek lazım memeye. Yeni yapılan vertikal skar mamoplasti tekniğiyle yapılan meme dikleştirmelerde kişiler %90 olasılıkla süt verebiliyorlar anne olduklarında ameliyattan sonra. Bu çok önemli bir şey. Özellikle genç bayanlarda, anne olmamış bayanlarda. O yüzden gerçekten memeye en az zarar vererek yapılan meme dikleştirme yöntemidir. Gerçekten çok büyük muzdarip olan insanlar var. Kıyafet seçerken, sosyal hayatında, özel hayatında. Sırt ağrıları, Büyük boyun olmasından ağrıları. dolayı sırt ağrıları, omurga duruş bozuklukları, omurga bozuklukları, cilt altında pişikler, mantar enfeksiyonları, kötü kokular, elbise bulamama. Bunlar gerçekten kişilerin hayatında gerçekten problem yaşamasına neden oluyor. Evet, kadınlık sembolü. Bunun kişinin bedenine uygun bir hale getirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu yüzden günümüzde en çok yapılan estetik ameliyat nedir diye soruyorsan meme estetiği. Özellikle meme büyütme şu anda 2016'dan beri burun estetiğinde önüne geçti. Gerçekten çok fazla yapılıyor. Belki kişilerin elinin yatkınlığı artmaya başladı. Silikonlar çok daha güvenli hale gelmeye başladı. Kadınların ulaşabilirliği artmaya başladı. Kadınların kendilerine olan bakış açıları değişmeye başladı. Ben bunu istiyorsam kimse bedenime karışamaz ve ben bunu yapabilirim kardeşim diyor ve yaptırabiliyorlar. Bundan 30 yıl önce bu kadar çok yaygın bir şey değildi bu. Peki hocam.